Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbeti kaynatılmadan az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis sünger tatlısı tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane bir tarif. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabımıza 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave ederek karışım krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitre. Birazdan su bardağıyla da malzemeler ekleyeceğim. Su bardağının ölçüsü de 200 mililitre, yani klasik su bardağı ve klasik çay bardağı. Ortalama 3 dakika kadar çırptıktan sonra karışım bu şekilde krema kıvamına geliyor. 3-4 dakika tam olarak yeterli geliyor. Mikserin orta devrinde bu şekilde çırpalım. Sonrasında karıştırma kasemizi diğer tarafa alalım ve küçük bir kaseye 1 çay bardağı yoğurdu ilave edelim. Sonrasında yoğurdun üzerine de 1 çay kaşığı kadar, 1 silme çay kaşığı kadar karbonatı ekleyelim ve bu iki malzemeyi güzelce karıştıralım. Karbonatı direkt ilave etmiyoruz. Bu şekilde karıştırdığımızda yumurtanın kokusu hiç olmuyor. İnanın, denediğinizde bana da hak vereceksiniz. Güzelce karıştırıp diğer malzemelerin üzerine ekleyeceğim. Bu tarifte yağ kullanmıyoruz. Yağ kullanmadan ya da irmik ve benzeri malzemeler kullanmadan hazırlanan bir tarif. Malzemeler başında da belirttiğim gibi oldukça az. İçerisine ben 1 adet limonun kabuğunu rendelemiştim. Onu da ilave ettim. Dilerseniz portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. Ya da bunlardan hiçbirini eklemeyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza kalmış. Üzerine 1,5 su bardağı unu ekledim. Birer pakette hamur kabartma tozu ve vanilyayı ilave ettim. Bu malzemeleri mikserin yüksek devrinde karışım homojen hale gelinceye kadar çırpalım. Ortalama 1 dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Daha uzun süre çırpmanıza gerek yok. Karışım homojen hale geldikten sonra çırpma işlemini sonlandırabiliriz. Sonrasında hazırladığımız karışımı spatula ile kenarlarından toparlayalım. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Şöyle alttan üste dairesel hareketlerle toparlayalım. Kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvamda olmalı tatlımız. Tatlımızın harcı. Orta boyuttaki kare borcamı alıyorum. Borcamın içerisini yağlamıştım. Şu an malzeme az gibi görünüyor. Ama birazdan piştikten sonra hacminin ne kadar arttığını göreceksiniz. Hele ki şerbetini ekledikten sonra gayet güzel bir şekilde hacim kazanan bir tatlı oluyor. Bu şekilde sönük kalmayacak kesinlikle. Belirttiğim gibi birazdan piştikten sonra da göreceksiniz sizler de. Borcamın her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıtalım. Sonrasında borcamı birkaç defa bu şekilde tezgaha vuralım ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın ve her yerine eşit miktarda dağılsın karışım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında pişmeye veriyoruz. Diğer tarafta şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimizi kaynatmadan soğuk bir şekilde hazırlayacağız. Yani sadece karıştıracağız şeker ve suyu. 3'er bardak şeker ve suyu uygun bir kaba alalım ve şeker çözününceye kadar karıştıralım. Şerbet kaynatma telaşına girmeden hazırlanabilen enfes bir tatlı, inanın. Bu tarz pratik tatlılar acaba güzel olur mu? Soru işaretini oluşturuyor kafalarda. Ama ben bir defa denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Biz çok beğeniyoruz bu tarifi. Benim fırınımda 180 derecede 30 dakikada pişti. İstediğim gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Güzel bir şekilde pişip pişmediğini test etmek için şöyle bir kürdan batırıyorum. Kürdan temiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonrasında kürdanla bu şekilde delikler açıyorum. Her yerine gelecek şekilde şerbetini güzel bir şekilde çekmesi için. Ortalama fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar beklemiş oluyor tatlım. 5 dakika kadar bekledikten sonra da şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbetimizi ilk eklediğimizde
hiç çekmiyormuş gibi görünüyor ama çok kısa bir sürede 10-15 dakika gibi bir sürede şerbetin tamamını çekiyor tatlı. İlk aşamada böyle üstünde birikiyor. Bu size endişe vermesin. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Sadece 5 dakika dinlendi fırından çıktıktan sonra tatlımız. Ve 15 dakika gibi bir sürenin sonunda görüntüsü bu şekilde oluyor. Ortalama 1 saat kadar dinlendirdim ben dilimlemeden önce tatlımı. 1 saatin sonunda da dilimledim. Şerbetini güzel bir şekilde çekmesi için biraz dinlendirmenizi öneririm. Bu şekilde 16 porsiyon oluşturdum ben. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benim elimde çilek vardı. Ben çilek ve parça Antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz sadece Hindistan cevizi, Antep fıstığı, ceviz, fındık gibi malzemelerle de süsleyebilirsiniz kendi zevkinize göre. Şöyle renk olması için çileklerin üst kısmına sanki çileğin sapıymış gibi parça Antep fıstığı ekledim ben. Görsel bu şekilde çok güzel oldu bence. Sizlere de öneri olabilir. Görüntüsü gibi lezzeti de inanın şahane oluyor. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Şöyle ilk dilimi alırken özellikle gösteriyorum. Çok güzel kalıp şeklinde çıkıyor. İkinci dilimi daha yakından göstereyim sizlere. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Sünger gibi. İlk eklediğimizde ne kadar azdı karışım hatırlıyorsunuz. Şerbetini çektikten sonra revani gibi gayet güzel oldu. Kısa zamanda harika lezzetler yakalamayı seviyorsanız eğer bu pratik tarifi ve lezzetli tarifi muhakkak denemelisiniz. Şöyle çatalla dilim aldıktan sonraki halini de göstereceğim sizlere. Sünger gibi yumuşacık gördüğünüz gibi. Şerbetini de her yerine eşit miktarda çekmiş. Kesinlikle kuru değil. Aşırı nemli de değil. Çok orantılı bir şekilde şerbetini çekmiş. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.